Tekrar merhaba benim sevgili Kütahyalı ya da Kayserili kardeşlerim. Otorizasyon servisimizi yaptık. Bu dosyaları kapatıyorum. Terminal çalışmaya devam etsin 3001'de. Burada büyük salon altında bir tane daha folder oluşturuyorum. Gateway diyorum bunun da adına. Bunun içine .env oluşturuyorum bir tane .env. Ben diğer taraftan kopyaladım. Bu 4000 portuna çalışacak. JVT Secret şu out'un altındaki environment'la aynı olması lazım kardeşim. Sadece burada kullanacağız onu. Ondan sonra out service URL'si de localhost 3001. Yani bizim biraz önce daha önceki videolarda yazdığımız otorizasyon servisinin adresi bu. Şimdi ben bu çalışırken yeni bir terminal açıyorum buradan. Buraya diyorum ki kardeş npm init r'ye aynı şeyleri yazıyoruz tekrar. Ondan sonra ne vardı bizim? tsc'miz vardı. tsc-init diyoruz. npx hep aynı şeyi hata. Pardon ben burada yanlış yaptım. Şu package'ı siliyorum buradan. Şuradan cd gateway demem lazım. Onun içine gireceğim. n e, npm değil npm init y dedikten sonra npx tsc init diyorum. ts-config'i oluştursun benim için diye. Sonrasında gateway altında klasörümü oluşturayım. Ne yapacağım buraya? Middleware'larım olacak. Otorizasyonu falan otomatize etmek için, kolaylaştırmak için işlerimizi. Sonrasında yine tekrardan root'larım olacak. Ve tabii ki de index.tsm olacak. Şimdi abi package.json'a gelip tekrardan ayarlarımızı yapalım. E, Açtım. Onu da şu out'tan alayım hatta. Aynısı nasıl olsa mantık. Şuraya yapıştırayım. Şimdi burada nodemonumuz yüklü değil. Nodemon yükleyelim. Yüklesin nodemonu. Kullandıkça artık diğerlerini yapacağız. Şu out kafa karıştırmasın diye kapattım abicim. Index ts'ye geldi. Şimdi neler yapıyordum? Const up eşittir express. Peki express'im var mı benim? Yok. Ya default'ta var galiba da ben gene de yükleyeyim. Ondan sonra npm i diyorum. .env yükleyeyim. Environment dosyasını okuması için. Bu hala inat ediyor importlarda. Tamam. Ondan sonra .env config diyorum. Onu da import ettim. Express'in bir şeyini herhalde istiyor benden. TypeScript yükledim. Bundan sonra app.use diyorum. Express.json. Hatta app.use diyorum. Course diye bir şey olması lazım. Express.course muydu? Şöyle yapsam. Tanır mı? Hayır değil tabii ki de. O da course paketinden. Course paketi standartta var mı acaba? Var mıdır? Nasıl öğreneceğiz onu? Ya hiç uğraşma. Direkt yükle abi ya. Yükle yani. Üşenme. Üşenme yani. Peki import yapacak mı? Gene import sorunum var benim. Import course from course diyorum. Course neydi abi? Hani buradan kim sorgu yapabilir? Hangi IP'ler, hangi domainden gelebilir? Gibi gibi güvenlik önlemi ve başımızın belası. Tamam gelelim. App nokta use diyelim. Pardon listen diyelim. Tabii ki de bu 3000 değil. Şunu sildim. Progress import. Şu portta çalışıyor. Demek istiyorum. Bakalım çalışacak mı? Çalışmıyor. Ney bulunmadı? Module not found. Nodemon mu? Bakalım nerede sıkıntı yarattık kendimize.
Peki Nodemon'un bu niye dev dependiği şeyde değil ya? Neyse. Ee, Burada Nodemon JSON'ımız vardı ya. Bunu da deneyelim bakalım. Ctrl C dedim. Çıktım. npm run dev. Gene crash oldu. Şu acaba Nodemon'u aşağı alsam mı diye düşünüyorum dev dependiyen CS'te. Bilemedim. Şimdi bize TS node hatası veriyor gene. Başımıza gelmişti biliyorsunuz. Var mıydı böyle TS node? Evet. Peki neydi onun adresi? Şuradan bakalım. Types node'ye bakalım. Bizde var mı Types node? Ezbere yapmayınca böyle oluyor arkadaşlar. Bakarak da yapmayınca böyle oluyor. Ha ben beraber çözelim diye uğraşıyorum bunun için. Convert find modüle index.ts demiş. Tabii bu gateway'in altına direkt yaptık. Salaklık ettik. Oradanmış. New folder'ın altına src deyip index.ts, middlewares, roots bu üçünü src'nin altına taşıyorum. Bir sorunu daha bitirdik. Başka hataları alalım. Evet, artık 4000 portunda şükürler olsun ki Gateway API'miz çalışıyor. Şimdi bunu böyle tabii ki de bırakmayacağız. Şimdi bizim burada environment'ta yazdığımız out service URL'yi falan alıp onunla ilgili bazı işlemler yapacağız. Şimdi bu roots'un altına gelelim abi. Bir tane out.ts yazalım. Tamam. Const router eşittir express nokta router. Bir kere de import yap ya, yap yani. Çıldırırsın. Bundan sonra dediği gibi datenv'i alalım. Course'a gerek yok. Datenv config diyelim. Belki de indekste yapıyoruz ya o işe yarıyordur ama bilmiyorum. Ben şimdi şey yapıyorum. Const out service URL dedik. Şunu silelim. Böyle miydi bunun adı? Evet doğru böyle. Yani gidecek environment'tan otorizasyon servisinin URL'sini alacak. Out servis olarak kaydedecek bunu. Sonra ya bana böyle hatalarla gelmiyor. Şimdi router çıktı. Ama ben bu res'in yanına bir de login yapacağım ya şimdi. Next diyorum bir tane de. Şöyle düzenliyorum şurayı. Geldim. Ee, bakın arkadaş çıkarttı bize zaten. Hadi tablayalım yazmış olsun bunu. Şimdi ne demiş? Const response await fetch. Out service URL login demiş. Ee, isterseniz gelin biz burada Axios kullanalım mı? Kullanmayalım. Neyse. Metot post. Headers'lar bunlar falan filanlar. Ya da vazgeçtim ya. Gelin Axios kuralım hadi. Böyle bir sürü yazmaya hiç gerek yok. Const response eşittir await Axios nokta post. Bak çıktı zaten. Şu araya out diyorum. Orada out serviste de öyle belirtmiştik çünkü out bunu kullan diye. Bu bana gelen request body'yi şeye gönderiyorum. Out servisine response olarak alıyorum. Res nokta json response. Hatta bunun içinde bir de data vardı değil mi? Komple hepsini göndermeyelim. Bu kadar. Yaptım. Pardon. Geldim index abi. Şimdi burada ne diyorduk? App nokta use açtım. Out test demiştik biraz önce. Tabii ki de öyle bir şeyimiz yok. Peki export ettik mi? Etmedik. Export default router. Kaydettim. İndekse geri döndüm. Import
Al, geldi işte. O zaman deneyelim mi? Deneyelim. Bakalım neler olacak. Out'tan ne geldiği önemli değil. Çalıştırdım. Geldim buraya. 4000 dedim buna. Out login dedim. Row yaptım. JSON. Şunları sil. Şunu da sildim. Şunu da sildim. Çalıştırdım. Ne diyor? Cannot post out login diyor. Bunu kim diyor? Bakalım. Ne diyor büyük salonumuz? Router post login bilmem ne bilmem ne. Niye böyle bize dedi şimdi? Gayet her şey yolundaydı. Aynı hataları yapmaktan sıkıldım. Slash olacak burada tabii ki de. Yol belirtiyoruz. Geldim. 404 verdi. Böyle bir şey bulamadı. Neydi adresimiz? Localhost 4000 out slash login. Out dedik. Out'a geldik. Login. Peki bu 404'ü Axios vermiş. Nerede? Out servis URL out login. 404'ü veren out da olabilir. Bakalım abi. Out ts'ye baktım. Login nerede? Login'i bulalım. Router post böyle böyle find one. 404 vermiş. Invalid credentials de vermiş olabilir. Mesaj var mı burada? Yok. 3001 doğru. Peki o çalışıyor mu? Çalışıyor 3001'de. Şöyle bakalım. 3001'e bakalım. Bak bu invalid credentials dönüyor. Muhtemelen odur ama Axios error diyor. Başka bir şey bu. Bakıyorum. Şunu aldım. Şöyle. Konsola yazdırayım bakalım. Bu URL doğru mu? Local 3001 out login doğru. Şöyle yapalım. Response'u direkt yazdıralım. Response'a bile gelmedi. Şöyle bir şey deneyelim. Next'i sileyim şuradan. Şeyleri okuyayım bakalım. Sola.log error diyelim. Starting diyor. Tabii next olmadığı için öyle kalıyor orada. Şurada geldi. Bakın zaten data mesaj invalid credentials. Şimdi buradaki sorun arkadaş şu. Araya biz bir wrapper koymamız lazım. Wrapper koymamız lazım. Yani error handler koymamız lazım. Middleware'lar koymamız lazım ki bu hata falan varsa hatalara dönebilelim. Böyle saçma sapan hatalar almayalım. Axios'u falan bunun için kullanacağız. Ve ben istiyorum ki bize hani anti-framework eğitiminde de görenler vardır. Bana şöyle bir şey dönsün. Data errors diyeyim. Şöyle bir yapı dönsün ki ben bunu UI tarafında, frontend tarafında iyice kullanabileyim, harmanlayabileyim. O yüzden bunun için middleware'ler yazacağız araya. Şunu normal orijinaline çekelim. Şöyle kalsın. Araya middleware'ler yazacağız. Şu middleware klasörün altında ve onları kullanacağız. Hem böylelikle otorizasyon middleware'ı da kullanmış olacağız. Önümüzdeki ders komple hepsini bitirmiş oluruz. Ondan sonra da mobile geçeriz. Hadi görüşmek üzere.